Ses. Tamam abi. Çerçeve çıktı mı? He abi tam gözün şurası. Tamam süper. Eline sağlık kardeşim benim. Bak sağ gözünde abi. Dizi görüküyor abi biraz. He. Tamam abi şu anda görükmüyor. Ekran kaydımızı açtık. Gençler videoya giriyorum. Saçım başım nasıl? Ben ne zaman başlamam şimdi? Tamam hadi. Tamam hadi gülüşünüzü atın başlıyorum hadi. Tamam abi. Arabanın içine gir lan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Drone'da profesyonel bir şekilde sahneleri nasıl çekeriz? Nasıl o profesyonel sahneler çekiliyor? İşin mutfağına giriyoruz. Ne yapacağız? Kumandamızdaki joystick hareketlerini göreceğiz. Hangi sahneleri nasıl yaparız? Bugün birçok hareket öğreneceğiz inşallah. Hazırsanız başlayalım. Drone'umuzu çalıştıralım. Ya Allah bismillah diyelim. Şimdi arkadaşlar şu joystick'i ileri doğru ittiğimde drone ileri hareket eder. Geri doğru hareket ettirdiğimde drone geri hareket eder. Sola doğru hareket ettirdiğimde drone sola kayar. Sağa doğru hareket ettirdiğimde drone sağa kayar. Gelelim sol joystick'e. Sol joystick'i ileri hareket ettirdiğimizde drone'umuz irtifa yükseltiyor. Yani yükseğe çıkıyor. Aşağı doğru hareket ettirdiğimde ise aşağı iniyor. Sol joystick'i sola hareket ettirdiğimde drone kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Sola doğru dönüş yapıyor şu an. Yine sol joystick'i sağa doğru hareket ettiriyoruz bu sefer. Bu sefer de ne oluyor? Drone sağa doğru hareket ediyor. Sağa doğru kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyor. Şuradan en son manuel fokustaymış. Bunu AF'ye alıyorum. Birazdan şimdi hareketlerimizi öğrenmeye başlayacağız. Şimdi kendimize referans olarak bu kuleyi alacağız. Ondan önce pozlamamı ayarlamak istiyorum. Şu an iyi oldu. Şimdi arkadaşlar sol joystick'i sola, sağ joystick'i ise sağa hareket ettireceğim. Bakın. Bakın nasıl bir hareket olacak şimdi. Şimdi bunu yaparken sağ joystick'i ileri doğru hareket ettiriyorum. Gördünüz mü? Şu an referans aldığım şeyin etrafına dönmeye başladım. Özne biraz sağda kaldı ama devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi sağ joystick'i sağa doğru ileri hareket ettirdim. Bu şekilde nesnenizin, öznenizin büyüklüğüne göre harekete başladıktan sonra sol ya da sağ joystick'i gaz açıp kapayarak hızını ve çerçevenizde ortalamaya çalışabilirsiniz. Şimdi tamam. Bu hareketi öğrendik. Ne yaptık? Sol joystick'i sola, sağ joystick'i sağa hareket ettirdik. Şöyle bir hareketimiz oldu. Bakın şöyle. Bakın sağ çok olduğu için sağdan gaz hafif kestim. Devam ettim. Devam ettim. Devam ettim. Devam ettim. Şimdi gelelim. Şimdi benim bazı özel hareketlerim de var ama ondan önce en meşhur hareketleri bir öğrenelim. Şimdi drone'umu ortalayacağım. Evet, öznemi drone'un kamerasının tam ortasına yerleştirdim. Şimdi sol joystick'imi yukarı yapıp şu gördüğünüz kadranı şöyle sağa doğru çevireceğim şu şekilde. İç tarafa doğru. Bakın. Yukarı doğru yaparken pardon, sağa doğru değil, sola doğru olacak. Şöyle bir hareket yapacağız. Bakın, yukarı doğru gazı veriyorum. Bakın gördünüz mü? İşte yani en meşhur hareketler bunlar.
ve videonun en sonunda sahneleri nerede kesip nereden neresini kullanacağız hepsine değineceğim. Bu sayede tam profesyonel bir drone klibi yapmış olacağız. Şimdi sol joystick'i sola, sağ joystick'i sağa yapmıştık. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Soldaki joystick'i sağa yapacağız. Yani şu hareketi vereceğiz. Ve sağdaki joystick'i ise sola doğru. Yani şu hareketi vereceğiz. Şimdi bakın bu iki hareketi birlikte verdiğimizde neler olacak? Bakın şu şekilde. Az önceki hareketimizin tam tersini yapmış olduk. Tabi gaz hassasiyetini de ayarlamanız gerekiyor. Özneyi kompozisyonda nereye yerleştirmek istediğinize göre gaz açıp kapamanız lazım. Tamam. Şimdi bunu da gördük, onu da gördük. Evet, pil seviyemiz düşük. Birazdan değiştiririz. Şimdi arkadaşlar sağ joystick'i sol arka tarafa doğru getirdiğimde bakın neler olacak. Şöyle çapraz bir hareket yapmış oluyorum. Biraz özneme yaklaşayım. Çok uzaklaştım. Az daha alçalayım. Bu şekilde bu hareketi veriyorum. Ardından sol joystick'i sağa. Yani az önceki hareketimizi yaparak uzaklaşmış oluyoruz. Hemen pilimizi değiştirip devam ediyoruz. Şimdi tekrar kayda girdim arkadaşlar drone'la. Şimdi şöyle bir hareket yapmak istiyorum. Şöyle iyice yaklaştım. Şöyle sağ joystick'i sağ arka çapraza, yani şöyle, sol joystick'i ise sol üst çapraza ve şu arkadaki kadranımı da şöyle aşağı doğru hareket ettireceğim. Yani sol tarafa doğru. Hazır mıyız? Hazırsak başlıyorum. Tabii yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şöyle. Kameramı da eğmeye başladım. Gördünüz mü? İşte arkadaşlar o profesyonel sahneler, profesyonel. İşte arkadaşlar o profesyonel sahneler bu şekilde oluyor. Şimdi bir de tam tersini deneyelim. Sağ joystick'im sol üst, sol joystick'im sağ alta doğru. Şu şekilde ileri ve sol yaptım. Kendi ekseninde dönüşünü verdim ve irtifa alçalttım. Öznemizin iyice üstüne çıktık ama şu şekilde. Daha büyük bir nesne çektiğinizde bu inanılmaz güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar gelelim bir diğer hareketimize. Şimdi arkadaşlar kamerayı biraz yukarı kaldırıyorum. Biraz alçaktan başlayacağız bu harekete. Şöyle. Evet, iyice ortaladım. Şimdi arkadaşlar geri yapacağım şu şekilde. Şu şekilde sağ joystick'imle geri hareket vereceğim. Sol joystick'imi yukarı yapıp irtifa yükselteceğim. Ve şu arkadaki kadranımla kamerayı aşağı doğru eğeceğim. Yavaş yavaş başlıyorum. Başladım. İki hareketle vermeye başladım. Şu an kamerayı eğmeye başlıyorum. Aynen. İşte bu şekilde.
Kadranı yavaşça bırakıyorum. Bıraktım. Bu şekilde bu hareketleri pratik yaptıkça kendinizi geliştirebilirsiniz. Pratik yaptıkça daha da basitleşmeye başlar arkadaşlar. Şu an ben doğaçlama bir sürü hareket yapıyorum. Ve aksiyon anında sizin daha hızlı aksiyon almanızı, yani tepki vermenizi sağlayacaktır. Biliyorsunuz bazı işlerde ikinci bir şansımız asla olmuyor. İkinci şansımız asla olmayacağı için gerçekten iyi bir pilotajımız olması lazım. Yani tecrübeli olmamız lazım. Bu şekilde bu hareketleri tecrübe ederek bu hareketlerle pratik yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ne yapıyorum şu an? Sağ joystick'im sağa, sol joystick'im sola. Peki şöyle yaparsam ne olur? Sağ üst, sağdaki joystick'im sağ üst, soldaki joystick'im sol alt. Deneyelim. Tabii yavaş vermemiz gerekiyor bu hareketleri. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde. Tabii irtifa alçaltmış oluyorum bu şekilde. Şöyle geri hareket verdim şu an. Şöyle sağa doğru kayıyorum şimdi. Ve size tavsiyem arkadaşlar, kendinizi normal ya da sport moda alıştırın. Eğer sine moduna alıştırırsanız bazen bazı hareketlerde geç bile kalabilirsiniz. Yani olay gerçekleşiyorken, sahne elinizden kaçarken sine modu çok yavaş kalıyor bazen. Böyle anlarda sorun yaşamamak için kendinizi normal ya da sport moda alıştırın. Şimdi şu köprüye geldim. Bunu da yukarı veriyorum. Kameramı aşağı yiyorum. Tamam. Bozma. Evet, Adana'nın trafik sorunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi özlem kaçacağı için hemen gaz kesiyorum. Kestim. Gördünüz mü? Yani öngörülü olmaya çalışın. Nesneniz kaçacağı zaman mutlaka temkinli olmalısınız. Şimdi şu kapakları çekelim ve bitirelim. Bu kaydı durduruyorum. Şimdi ne yaptım? Drone'umun 3x kamerasına geçtim. Kayda girdim. Sağ joystick'im sağ ileri, sol joystick'im sol alt. Yani irtifa düşürüp sola doğru dönmesini istiyorum ki dönüyor şu an. Ve aynı zamanda sağa doğru kayıyor ve aynı zamanda ileri doğru gidiyor. Bu şekilde kombinleyerek daha benim şu an anlatmadığım nice hareketleri öğrenebilirsiniz. Unutmayın, en güzel öğrenme şekli sahada olandır. Yeter, sinyal kesti. Tamamen kesmedi ama iyice zayıfladı. Bir de şu tarafı da bir 3x'te bir çekelim ya. Var. Şöyle bir sahne yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Çok güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde pratikler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka korkmadan uçurmanız lazım. Güvenilir yerlerde. Yasaklara takılmadan, insanların
canını tehlikeye atmadan. Drone uçurmak hassas bir meseledir. Çok eğlencelidir ama bir o kadar da hassas bir meseledir. Bunlara dikkat ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı bana bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.